Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel motif çalışmasını yapacağız beraber. Şöyle yakından göstereyim. Çok güzel bir motif birbirine eklendiği zaman bu şekilde görünüyor. Oldukça şık. Bunu her türlü dantel ipiyle istediğiniz renkle örebilirsiniz. Yapımı da çok kolay ama çok güzel duruyor. Umarım sizler de beğenirsiniz. Dilerseniz vakit kaybetmeden çalışmaya başlayalım. Ben yarn art violet ip kullandım. Şöyle göstereyim. Ve tığ numaramda numara 12 1 milim tulip tığ kullanıyorum. Şimdi başlarken bir tane sıkılama zincir yapıyoruz ve 10 tane zincir çekiyoruz. 10 zincirden sonra şöyle ilk zincirimizin içine batıyoruz. Kaydırma yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma doladım. İkili trabzanın ilk ikisini çekip tığda bekletiyorum. Aynı şekilde bir tane daha yapıyorum. Ve bu üçünü birlikte örüyorum. Araya 3 zincir tığıma doladım. Tekrar ikili trabzanın ilk ikisini çektim. İkinciyi yaptım ve 3. Tığımda 4 tane ilmek var. Dördünü birlikte kapatıyorum. 3 tane zincir, ikisini çektim. Tekrar öyle 2 çektim, bekletiyorum. Üçüncüsünü de yaptım ve dördünü birlikte çekip kapatıyorum. Araya 3 tane zincir. Bu şekilde bütün halkamızın içini dolduruyorum. Son 3 zincirimi çektim. 2, 4, 6, 8 tane doldurdum. Devamında zincir çekmiştik aralara 3'er tane. O ilk zincirin tepesine batıyorum. Şu şekilde. Ve kaydırma zinciriyle kapatıyorum. İkinci zincire batıyorum. Bir kaydırma daha yapıyorum. Bu işlemi hep yapacağız. Birleştirmeyi ilk zincire, ikinci zincire de bir kaydırma yapacağız. Bütün motif boyunca bu şekilde gidiyor. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Ve bu aradaki boşluğun içine 5 tane ikili trabzan örüyorum. Şu şekilde. Zincirle birlikte toplamda 6 tane olmuş oldu. Çektiğimiz zincirin en üstündekine batıyoruz. 3. zincire ilmeğimi alıyorum ve arkadan birleştiriyorum. Popcornumu yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Tığıma doladım. Yanındaki boşluğa 5 tane ikili trabzan örüyoruz. Ve 5. Şu şekilde trabzanlarımı ördüm. Tekrar 4 zincir. Popcornları yapmak için 6 tane ikili trabzana ihtiyacımız var. 6 tane ikili trabzan örüyorum. Ve 6. Tığımdan çıkartıyorum. İlk başta yaptığımız trabzanın tepesine batıyorum. İlmeğimi aldım. Arasından geçiriyorum. Ve şu şekilde popcornumu oluşturmuş oldum. 4 tane zincir. Bir sonraki boşluğa 5 tane ikili trabzan. Evet. 6 tane ikili trabzan. Popcorn yapıyoruz. 5 tane ikili trabzan. 6 tane ikili trabzan örüp popcorn yapıyoruz. 5 tane. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Şu şekilde sıramı tamamladım.
4 tane popcorn, 4 tane de 5 adet ikili trabzan yuvalarımız oldu. Son 4 zincirimi çektim. Şimdi şu popcorn'un üstüne 4 tane zincir çekiyorduk. İlk zincire şu şekilde ilk zincire batıyorum. Kaydırma zinciri yapıyorum. İkinci zincire batıyorum. Bir kaydırma daha yapıyorum. Şu şekilde birleştirmemi yapmış oldum. 3 tane zincir çekiyorum. Ve zincirle birlikte toplamda 6 tane trabzan olacak şekilde trabzanlarımı örüyorum. Yani 3 zincir 5 tane trabzan ördüm. 3. zincirin tepesine batıyorum. İlmeğimi aldım ve popcornumu oluşturdum gördüğünüz gibi. 4 tane zincir. Popcorn'dan sonra hep 4 zincir çekilecek. Tığıma doladım. Şimdi burada 5 tane trabzanımız var. İlkini atlıyoruz. İkincisinin tepesine batıyoruz. Ve 8 tane ikili trabzan öreceğiz. 4 tane trabzanların tepesinde ve 4 tane de boşluğun içine. Toplamda 8 tane ikili trabzanımız olacak. Şu şekilde. 5 tane zincir çekiyoruz. Tığıma doladım. Popcorn'un yanındaki boşluğa batıyorum ve 6 tane ikili trabzan örüyorum. 6. Tığımı çıkarttım. İlk trabzanın tepesine batıyorum ve ilmeğimi geçiriyorum, içinden popcornumu yaptım. 4 tane zincir. İlk trabzanı atlıyoruz, ikincisine. İlk trabzanı bırakıyoruz, ikincisine battım ve 8 tane ikili trabzan yapıyorum. Beş tane zincir ve popcornumu yapmak üzere 6 tane ikili trabzan öreceğim buraya. Evet, popcornumu oluşturacağım. Gördüğünüz gibi popcorn, 4 zincir, 8 tane trabzan, 5 tane zincir, popcornumuzu yapıyoruz, 4 zincir, 8 trabzan, 5 tane zincir, popcorn yapmak için trabzanlarımı ördüm. Sıramızı bu şekilde tamamlayıp gelelim arkadaşlar. Evet, sıra sonuna geldiğimizde son 5 zincirimi çektim. Şimdi popcorn'un üstündeki ilk zincire batıyorum ve kaydırma zinciriyle kapatıyorum. İkinci zincire batıyorum. Bir kaydırma daha yapıyorum. Bunu hep yapacağız. Şimdi tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Ve devamında 5 tane yine ikili trabzan yapıyoruz. Zincirle birlikte 6 tane olacak. Popcornumuzu yapacağız. Zincirin en üstüne batıyorum ve popcornumu oluşturuyorum. 4 tane zincir çekiyorum. İlk trabzanı atlıyorum. İkincisinden batarak 11 tane ikili trabzan örüyoruz. Evet. Popcornumuzu yaptık. 11 tane trabzan ördük. 6 tane zincir çekiyoruz. Doladım tığıma ve popcornun yanındaki boşluğa batarak
6 tane ikili trabzan örüyorum. Ve popcornumu yapıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Bir değil, ikinciden batarak yine 11 tane trabzanımı öreceğim. Bu sıramızda bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar örüp gelelim. Sıranın sonuna geldiğimizde son 6 zincirimizi çektik. Şimdi yine popcorn'un başında çektiğimiz ilk zincire batıyoruz. Kaydırma zinciriyle kapatıyoruz. İkinci zincire batıyorum. Bir kaydırma daha yapıyorum. Evet. 5. sıramıza geçiyoruz. 3 tane zincirimi çektim ve 5 tane daha ikili trabzan öreceğim. Zincirle birlikte 6 tane olmuş oldu. Zincirin en üstündekine batıyorum. Popcornumu oluşturdum. 4 tane zincir. Birinciyi atlıyorum. Biri atlıyorum. İkinciden itibaren 8 tane ikili trabzan örüyorum. Ve 8 tane ikili trabzanımı ördüm. 7 tane zincir çekeceğim. Bu 6 zincirli boşluğa batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanına bir tane daha. Yani 7 zincir, 2 sık iğne. Tekrar 7 zincir. Doluyorum tığımı. Popcorn'un yanındaki boşluğuma 6 tane trabzanımı örüyorum popcorn'u yapmak üzere. Evet, 6 tane ördüm. İlk trabzanın tepesine batıyorum ve popcorn'umu yapıyorum. Biraz sıkılayalım popcorn'u. 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum. Birinciye değil, ikinciye batarak yine demin yaptığımız gibi 8 tane ikili trabzan öreceğiz. Evet. Şu şekilde sıra sonuna kadar aynı şekilde örüp gelelim. Sıramın sonuna geldim. Son 7 zinciri çektim. Yine popcorn'un üstündeki ilk zincire kaydırma zinciriyle birleştiriyorum. İkinci zincire batıyorum. Tekrar kaydırma yapıyorum. Şu şekilde 5. sıramızda bitirmiş olduk. 6. sıraya yine 3 zincir çekerek başlıyoruz. Ve 5 tane daha ikili trabzan örüyoruz. Popcorn'umuzu yapacağız buraya. Zincirle birlikte 6 tane olmuş olacak. Zincire batıyorum. Ve popcornumu yapıyorum. 4 tane zincir. İlkini atlıyorum. İkinciden batarak 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, şu şekilde 5 tane ikili trabzanımı yaptım. 7 zincir boşluğa batıyorum. Sık iğne. Yanına bir tane daha. 7 zincir. Bir sonraki boşluğa
2 tane sık iğne. Tekrar 7 zincir ve popcornumu yapmak üzere 6 tane ikili trabzanımı öreceğim. İlk trabzanın tepesine batıyorum ve popcornumu oluşturuyorum. 4 tane zincir ve yine ikinci trabzana batarak 5 tane trabzan örerek devam edeceğim. Evet, 6. sıramızda bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bütün sırayı bu şekilde başa kadar örüp gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Son 7 zincirimi çektim ve popcornun üstündeki ilk zincire batıyorum, kaydırma yapıyorum. İkinci zincire batıyorum, tekrar kaydırma yapıyorum. 3 tane zincir çekip 5 tane ikili trabzan örüyorum. Toplamda zincirli 6 tane. Zincirin tepesine batıyorum. Popcornumu yaptım. 4 zincir çekiyorum. Biri atlıyorum, ikinciden batarak 3 tane ikili trabzan örüyorum. Şu şekilde. 7 zincir boşluğa batıyorum. Sık iğne, yanına bir tane daha. 7 zincir boşluğa batıyorum. 2 tane sık iğne. 7 zincir, 2 tane sık iğne. Tekrar 7 zincir doluyorum ve bu boşluğa batarak 6 tane ikili trabzanımı öreceğim. Popcornumu yapacağım. İlk trabzana battım ve popcornumu yapıyorum. 4 tane zincir çekerek 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum ve devam ediyorum. Şimdi bu şekilde, aynı şekilde sırayı boşa kadar örüp gelelim. Evet, son 7 zincirimi çektim, sıra sonuna geldim. Şimdi yine ilk zincire batıp kaydırma zincir yapıyorum. İkinci zincire batıyorum. Ve bir kaydırma daha yapıyorum. Bu şekilde sıramı birleştirmiş olduk. Zincir çekiyoruz ve popcornumuzu yapmakla başlıyoruz sıraya. Zincirden sonra 5 tane daha ikili trabzan örüyorum. Şu şekilde ilk zincire batıp tepedeki kapattım, popcornumu yaptım. 7 zincir çekiyorum. Boşluğun içine 2 tane sık iğne. 7 zincir, boşluğun içine 2 tane sık iğne. 7 zincir, 2 sık iğne. Bu sıra popcorn ve zincirlerden oluşuyor. Popcorn'dan önceki son boşluğum, 2 tane daha yaptım sık iğne. 7 zincir çekiyorum ve popcorn'un yanındaki boşluğa 6 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığımı çıkarttım. İlk trabzanın tepesine batarak şu şekilde popcornumu yaptım.
Aynı şekilde devam ediyoruz. 7 tane zincir, 2 tane sık iğne. Köşeye geldiğimizde popcornumuzu yapıyoruz. Evet, bu şekilde motifimiz ilerliyor. Şimdi burada yaptığımız işlemin aynısını buralara da uygulayarak bütün sıramızı dönelim. Evet, sıra sonuna geldik. Son 7 zincirimi çektim ve ilk zincire kaydırma zinciri yapıyorum. Evet, örme işi modelimiz bitti. Şimdi kenarlarını döneceğiz ve aynı zamanda motifin eklemesini de göstereceğim. Şimdi bu 7'şerli boşluklara 10'ar tane sık iğne dolduracağız. Sekiz, 9, 10. Hemen direkt buraya atlamıyoruz. Şurada 2 tane sık iğne yapmıştık. İlkine değil, ikincisine batıyoruz. Kaydırma yapıyoruz. Arada boşluk olmasın diye. Yine 10 tane sık iğne yapıyoruz. Geldim sık iğneye. İlkine değil, ikincisine batıp kaydırma yapıyorum. Şu başa kadar bu şekilde 10'ar tane sık iğne doldurup köşeye kadar gelelim. Evet. Bu köşeden başladık. 1, 2, 3, 4, 5 tanesine 10'ar tane sık iğnemizi doldurduk. Şimdi şöyle göstereceğim. Şöyle ayrıyetten birer tane köşe yapacağız. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğnemizi doldurduk. Ve bu köşe kısımlarda, tam şu motifin köşe kısımlarında bir tane de fazladan böyle bir köşe oluşturacağız. Yani şunlar olacak. Onu da şimdi birlikte yapalım. Şimdi diğer boşluğa geçiyoruz. 5 tane sık iğne. Onun yarısını dolduruyoruz yani. 5 tane. 5 tane sık iğne yaptıktan sonra 8 zincir çekiyoruz. 8 tane zincir çektim. Tığımdan çıkarttım. 10 tane ya burası. Göz kararı tam orta olacak nokta. Ortası olacak şekilde bir noktaya batıyorum. Ve birleştirdim burada. Şöyle bir yuva elde ettim. Hiç zincir falan çekmeden hemen sık iğnelerimi doldurmaya başlıyorum. 12 tane sık iğne olacak. Ve 12. 12 tane yaptıktan sonra alttaki sık iğnenin öndeki şu iki kanadına batıyorum. Ve kaydırma yaparak birleştiriyorum ki burada boşluk oluşmasın. Şimdi alttaki zincirlerimi doldurmaya devam edeceğim. Köşemizi şu şekilde oluşturmuş olduk. 5 tane sık iğne örmüştük. 5 tane daha örerek 10 sık iğneye tamamlıyorum. Ve sık iğneye geldim. Kaydırma yapıyorum. Bir sonrakine devam ediyorum. Bu şekilde 5 tane yapıp köşemizi oluşturup diğer köşelerde buraları böyle bu şekilde dönelim. Sıra sonunda tekrar geleceğim. Şimdi 3 köşede bu şekilde köşe oluşturduk. Şimdi burada nasıl yapacağız? Onu göstereceğim. İlk sık iğneye batıyorum. Şöyle kaydırma ile birleştiriyorum burayı.
Ve şöyle ortaya gelene kadar kaydırma yapmaya devam edeceğim. Şöyle bir, her sık iğneye bir kere batıyorum. 2, 3, bir tane daha yapıyorum. 4. Bir tanesiyle birleştirdim. 4 tane daha kaydırma yaptım ve ortaya geldim. 8 tane zincir çekiyorum. Tığımdan çıkarttım. Buradaki göz kararı şöyle ortaya batıyorum. Ve yuvarlağımı oluşturdum. Şimdi bunun içine 12 tane sık iğnemi yapacağım. Ve 12. Ve başta yaptığım kısmına batıp bir zincir çekerek sıramı bitiriyorum. Bu şekilde motifimiz tamamlanmış oldu. Evet, gördüğünüz gibi yapım aşaması oldukça kolay ve çok güzel duran bir motif. Şimdi eklemesini nasıl yapıyoruz onu da size göstereceğim. O da gayet kolay. Şimdi diyeceksiniz pıtırcık yok. Nasıl ekleyeceğiz? Çok basit. Hemen onu da size göstereceğim. Evet, şimdi son bir köşeden ekleme yapacağım. 8 zincirimi çekip köşedeki boşluğumu oluşturdum. Şimdi şu şekilde şuradan iç kısımdan bir kere tutturacağız. 3 tane bu boşlukları tutturacağız ve bir tane şu yuvarlak köşe olan kısımdan da şuradan tutturacağız. Yani 5 noktadan tutturmuş oluyoruz motiflerimizi. Şimdi onu yapabilmek için 8 tane sık iğnemi öreceğim öncelikle. 12 tane sık iğne vardı. 4 kullanıyoruz ekleme yaparken. Son 4'te ekleyeceğim için 8 taneyi örüyorum önce. 8 tane sık iğnemi ördüm. Bir tane zincir çekiyorum. Ekleyeceğim parçamı alıyorum. Şimdi tam şu köşedeki noktanın ekleyeceğim kenara bakan kısımdan şuradan 1, 2, 3, 4. sık iğneye batıyorum. Şu şekilde. 4. sık iğneye battım. Bir zincir çekmiştim. Sık iğnenin içinden geçiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Ve altta yapmış olduğum sık iğnenin şöyle öndeki 2 katını aldım. Ve kaydırma yaptım. İlk tutturmamızı yaptık. Şimdi 4 tane daha sık iğnemi örüyorum ve köşedeki sık iğne işini bitiriyorum. 5 taneyi örüp geri dönüyorduk ya. Bunu buraya kaydırma zinciriyle sabitliyoruz. Ve 5 tane daha sık iğnemi örüyorum. Ve şu arada yaptığımız 2 sık iğnenin birine kaydırmayla tutturuyoruz. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın. İlk köşelerimizi birleştirmiş olduk şu şekilde. Şimdi devam edeceğiz. Şu yanındaki ortada 3 tane boşluğumuz var. Buraya yapacağız. O yüzden hemen
10 tane sık iğnenin 5'ini örüyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Bir tane zincir çekiyoruz. Çıkarttığım tığımı ekleyeceğim parça şu. Şöyle yakından göstereyim. Bu kısma ekleyeceğiz. Tam orta noktada bir yere batıyorum. Ördüğüm motifi alıyorum. İlmeğimi içinden geçirdim. Bir tane zincir çektim ve alttaki sık iğneye şu şekilde kaydırma zinciri yapıyorum. Ve 5 tane sık iğne örüyorum. Ve buradaki sık iğneye aradaki kaydırma zinciri yaparak tutturuyorum. Şimdi tekrar göstereyim şöyle. Bakın. Şu şekilde iki noktasını kenardan ve birinciyi birleştirmiş olduk. 2'yi 3'ü birleştireceğiz ve kenarı birleştireceğiz. Devam edelim şimdi. Beş tane sık iğne örüyorum yine. Bir tane zincir. Tığımdan çıkarttım. Bir sonraki boşluğa geliyorum. Orta noktaya batıyorum. İlmeğimi aldım. İçinden geçirdim. Bir zincir daha çekiyorum. Ve alttaki son sık iğnenin şöyle iki katına batıyorum. Ön yüzündeki kaydırma yapıyorum. Ki hiç böyle pıtırcık yaptığımızda boşluk olur arada. O şekilde boşluk görünmesin diye bu şekilde kaydırma yaparak sabitliyoruz. 5 tane sık iğnemi örüp bu boşluğu da tamamlıyorum. Buraya kaydırma yaptık. Şu aralarda da görünmesin diye. Bakın şu şekilde eklemiş olduk. Şimdi burayı ekleyeceğiz. Şununla şunu karşılıklı ekleyeceğiz. Beş tane sık iğne örüyorum. Bir zincir çıkarttım tığımdan. Ekleyeceğim parçayı aldım. Şöyle göz kararı 5. sık iğneye tam ortaya gelecek şekilde battım. İlmeğimi içinden geçiriyorum. Bir zincir. Alttaki örmüş olduğum 5 sık iğnenin sonuncusuna şöyle batıyorum ön yüzünden. Kaydırıyorum. 5 tane sık iğnemi örüyorum. Ve arada ördüğümüz 2 sık iğnenin ikincisine kaydırma zinciriyle birleştiriyorum. Şimdi burada 3 tane ortayı ekledik, bir kenar ekledik. Şimdi şu kenarı ekleyeceğiz. Ama son bitişte kenarımız yok. Onu oluşturacağız. Şu kenarlardaki gibi aynı işlemi yapacağız. 10 tane sık iğne örüyorum. İlk sık iğnenin içine kaydırmayla tutturuyoruz. Ve şu motifi bitirirken yaptığımız gibi kaydırma zinciriyle şöyle 4 tane daha tam ortaladım. 8 tane zincir çıkarttım tığımdan. Geldim bu boşluğa. Şöyle göz kararı orta olacak bir noktaya battım. Kaydırmamı yaptım. İçinden geçirdim. Şimdi iç kısımdan ekleyeceğiz. Bakın şöyle göstereyim. Şu kısımdan ekleyeceğiz. O yüzden temin burada kenarın fazlalığını örüp
sona doğru eklemiştik. Şimdi ilk başta ekleyeceğiz. Ondan sonra kalanlarını öreceğiz. Şunu tekrar alayım yerine. Evet. Şimdi başlıyorum sık iğnelerimi örmeye. 2 3 4 tane ördüm. Bir zincir çektim. Geliyorum. Şu kısma ekleyeceğim. 1 2 3 dördüncü sık iğneye batıyorum. Şöyle içinden geçirdim. Bir zincir çektim. Alttaki sık iğneye tutturuyorum. Ve 8 tane daha sık iğne örüyorum. Ve en son yaptığımız kaydırma noktasına batıp kaydırma zinciri yapıp bir zincir çekip motifimi bitiriyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bakın şu şekilde eklememizi yapmış olduk. İki kenar eklerken şuradan başlayacağız. Bu üç noktayı ekleyeceğiz ve şu köşeleri ekleyeceğiz. Diğer kenarın önce bu köşesini, sonra 3 tane ortadaki boşlukları ve en son burada ilk köşeyi ekleyeceğiz ve iki kenarını ekleme yapmış olacağız. Evet arkadaşlar, motifimizin yapım aşaması bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.